Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda piyasanın en küçük, en güncel telefonu halen iPhone SE. Peki iPhone SE artık neden satılmıyor? Bu videoda iPhone SE'nin güncel deneyiminden bahsedeceğim. Bana destek vermek, bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Son bölümde de deneyimi ve fiyatıyla beraber bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hiç uzatmadan iPhone SE'nin tasarımıyla başlayalım. Dış taraftan baktığımızda iPhone SE 3 kesinlikle iPhone SE 2'den en ufak bir fark barındırmıyor. Alt taraftaki Lightning portu, hoparlör, mikrofon ve ses kontrolcülerinin yeri dahi tamamen korunmuş durumda. Burada sadece kırmızı renkte biraz daha koyulaşmanın olduğunu belirteyim. Dostlar, özellikle Product Red, bu kırmızı renk gerçekten cihaza daha farklı bir hava katıyor. Hissiyat açısından da iPhone 13, 12 gibi üst seviye modellere kıyasla kesinlikle bir farkı bulunmuyor. Oldukça premium bir malzeme yapısı, aynı zamanda dayanıklı bir yapının olduğunu SE 2022 bize rahatlıkla hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 7.3 mm'lik kalınlık ve 144 gramlık ağırlığıyla tam olarak kuş gibi hafif diyebileceğim bir cihaz diyebilirim. Tek elle kullanıma oldukça müsait. Hem ekran boyutumuzun küçük olması hem de kasa boyutunun küçük olup hafif olması sebebiyle tek elle kullanımlarda elimizi yormuyor. Ön tarafta gerçekten çok kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. 2022 yılına kesinlikle uygun bir tasarım değil. Ancak Apple'ın bu klasik tasarımını seven bir kitle de var. Ekrandan bahsedersek 4.7 inç IPS LCD Retina bir panel bizleri karşılıyor. Bu ekran HD Plus çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu gibi gayet keskin bir piksel yoğunluğuyla gelirken renk başarımı tarafında da kesinlikle başarılı bir ekranla karşılaştığımızı belirtmem gerekiyor. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsaması bu ekranı öne çıkaran detaylardan diyebilirim. Bu ekran üzerinde herhangi bir şeyler izlerken veya bir oyun oynarken vermiş olduğu görsel deneyim emin olun HD Plus bir ekran gibi hissettirmeyecek seviyede. Ama bu noktada şunu net bir şekilde ayırmak gerekiyor. iPhone SE'nin ekranı kötü değil ama AMOLED, OLED tabanlı ekranlar kadar iyi bir deneyim de sunmuyor. Ama ortalama bir kullanıcıyı memnun edecek seviyede diyebilirim. Yonga seti tarafına baktığımız zaman bu telefonun bence en önemli geliştirmesi yonga seti kısmında. Yani A15 Bionic yongasını görürken bu yonga setinde rakiplerinde bulunmayan 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimimizde bulunuyor. Özellikle bu sayede pil optimizasyonu ve kamera yetenekleri de bir kademe daha yukarı çıkıyor diyebiliriz. Oyun performansı olarak da bundan 2-3 yıl sonra da çıkabilecek olan yüksek grafikli oyunları 60 karede rahat rahat oynatabilecek seviyede. PUBG olsun, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar olsun, bu tarz oyunlarda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Ancak bence bu telefon oyun odaklı bir kullanım için alınmaz. Çünkü biraz da parmaklarınız büyükse ekran zaten küçük. Yani oyun oynarken seyir zevkini ve oynanışı ciddi anlamda bozuyor. Genel performans açısından da bu cihaz sizi her anlamda fazlasıyla memnun edecektir. Zaten piyasada alabileceğiniz en güçlü ve en küçük telefonda diyebilirim. RAM tarafında da 4 GB RAM, 64'ten 256 GB'a kadar depolama seçeneklerimiz bulunuyor. Donanımdan kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamera 12 megapiksel f1.8 diyaframlı optik imaj sabitleyicisini barındıran, fiyatına göre gayet güzel bir kameranın kullanıldığını belirteyim. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak tabii ki iPhone 13 kadar olmasa da kendi fiyat aralığında en iyilerden diyebilirim. Smart HDR4 ve Deep Fusion gibi yeni eklenen yeteneklerle beraber iPhone SE 3 SE 2020'den özellikle yüksek dinamik aralık konusunda daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Buradaki farklar genel bir kullanıcının günlük hayatını çok etkileyecek düzeyde değil. Yani SE 2020 kullanıcısıysanız aradaki kamera iyileştirmesi sizi çok fazla etkilemeyecektir. Genel olarak ışık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda SE 3 ile beraber güzel bir performans alabiliyoruz. Özellikle renklerin gerçekten çok doğal olması da öne çıkan detaylardan diyebilirim. Video tarafında da yine gayet başarılı. 4K 60 kareye kadar OIS ile beraber profesyonele yakın düzeyde herhangi bir titreme olmadan stabil videolar çekebiliyoruz. İçerik üretimi için de SE 2022 tercih edilebilecek modellerden diyebiliriz. Ancak ön kamera olarak maalesef ki herhangi bir geliştirme yok. 7 megapiksellik iPhone 8 kamerası aynen konulmuş durumda. Bence kamera tarafında bu cihaz başarılı işler çıkarıyor. En büyük eksiği kesinlikle ultra geniş açı lensinin olmaması. Geniş açılı fotoğraflar çekmek önceliğiniz değilse ana kamera olarak işinizi fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Kamera performansı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi batarya tarafına baktığımız zaman bu seneki diğer iPhone modelleri gibi bu seride de batarya
bataryamız büyümüş durumda. 2018 miliamperlik bir batarya ve 20 wattlık hızlı şarj desteğiyle beraber 30 dakikada %50 oranında, ortalama 1 saat 44 dakikada da tam olarak şarj edebiliyoruz. Batarya performansı SE 2020'ye göre gözle görülür şekilde iyileşmiş. Ortalamada 7 saate varan bir ekran süresini bu cihazda görebiliyoruz. Ama oyun odaklı bir kullanımda iPhone SE 3'teki bu süreler 3 saatlere 3,5 saatlere kadar inebiliyor. Yine oyun odaklı bir kullanımda bataryanın günü hiçbir şekilde çıkarmayacağını söyleyebilirim. Bataryamızın büyümesi hem de işlemcimizin 5 nanometre olması ciddi artılardan diyebiliriz. Yine yoğun bir kullanıcının bir gününü çıkarmayacak ama SE 2020'ye kıyasla batarya akşama kadar rahatlıkla götürebilecek seviyede. Güvenlik kısmında bildiğiniz gibi klasik ikinci nesil Touch ID sensörümüz bulunuyor. Bu sensörde bir geliştirme yapılmış olmasa da ciddi anlamda çok stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını belirtmem gerekiyor. Hoparlör konusunda da iPhone SE 3 stereo hoparlörlerle geliyor. Cihazımız ses yüksekliği olarak olsun, seslerdeki doygunluk seviyesi de gayet tatminkar. Uzun ömürlü kullanım hedefleyenler için de iPhone SE 3'ün iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Uzun yıllar bu cihazla gerek yazılımsal gerekse performans açısından en ufak bir sorun yaşamayacaksınız. Bunun yanında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC teknolojisini desteklerken 5G desteği de cihazımızda mevcut. Güncellik açısından da donanımı ve 5G desteğiyle de öne çıkıyor. Şimdi son olarak fiyatını da ele alıp iPhone SE 3 ile ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani iPhone SE ile ilgili son bir değerlendirme yaparsam artık kimsenin almamasının çok fazla sebebi var. İlk olarak iPhone SE 2'den ne tasarımsal açıdan ne de kamera yönünde herhangi bir fark barındırmaması. Burada tasarımda renk tonları haricinde ne ağırlık ne kalınlık ne de ekran kasa oranında hiçbir gelişme göremiyoruz. Ve açıkçası ilk nesil iPhone SE ile SE 2 arasında ciddi farklar vardı. Fakat iPhone SE 3 bana sorarsanız sanki bir ara model gibi kalmış. iPhone SE 3'te SE2'ye göre en önemli geliştirme batarya ve performans kısmında. iOS 17 ve A15 Bionic ile beraber iPhone SE şu an bile günümüz güncel amiral gemilerini performans olarak hiçbir anlamda aratmayacak seviyede. Arayüzde, menüde uygulamaları kullanırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken veya oyun oynarken 15 Pro Max'e bile bir hız farkı hissetmiyoruz. Bu gerçekten muazzam. Çünkü bu telefon 15 Pro Max'in neredeyse 1/4 fiyatında. Batarya olarak da eğer pil sağlığınız %90'ın üstünde ise ortalama 5 saat ekran süresini rahatlıkla veriyor. Oyun odaklı kullanımlarda bu süreler 4 saat civarında ki 4.7 inçlik mini minnacık bir telefona göre batarya performansı gayet kabul edilebilir ama çok yüksek bir beklentiye girmeyin. Ve bana sorarsanız iPhone SE 3 tek elle kullanımı kolay, küçük bir telefon isteyen ve Apple'ın ikonik tasarımını sevenler için hala alınabilecek, rahatlıkla kullanılabilecek bir telefon. Fakat bu telefonun en büyük handikapı kesinlikle fiyat. Şu anda 64 GB'lık bir iPhone SE'yi resmi Apple garantili bir şekilde 25.000 TL'ye rahatlıkla bulabiliyoruz. Fakat 128 GB'lık versiyonu 29.000 TL. Burada 64 GB'lık model telefonu sadece haberleşmek için kullanmıyorsanız, yani tek kullanımınız WhatsApp ve görüşme yapmak değilse 64 GB depolama 2024'te kabul edilebilir değil. Eğer iPhone SE alacaksanız minimum 128 GB alın derim ve iPhone SE özellikle iPhone 7, iPhone 8 veya 8 Plus gibi bir cihazdan geçecekseniz kesinlikle öneririm. Çünkü bu telefonu aldığınızda en az 5-6 yıl sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ve iPhone SE'nin güncel linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone SE sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.